Ben Çoban Ali'yim. Kendim uzun bir zaman mağarada doğdum, büyüdüm. Yıllarca mağarada kaldım. Tabii beni herkes çobanlık yaparken tanır. Aynı zamanda Hasankeyf'in bir sevdalısı olarak, Hasankeyf'in bir savaşçısı olarak yıllarca çabaladık ama maalesef olmadı. Üflediler, söndüm karanlıkta gönlüm. Hiç bilmezdim aman derindeymiş pek yaram. Bak içime, gör beni, tut elimden, yak beni. İstemezsen bu aşkı, otur baştan yaz beni. Hasankeyf dedikleri zaman küçük bir tarih olarak değil, Mezopotamya'nın dünyanın oluşu olan bir yer, bir yerleşimi. Şu an Hasankeyf o mimare sahip olarak geçen bir tarihi eser. İşte kimler geldiğini baktığımız zaman Roma, Bizans, Artuklu, Akkoyunlu, Eyyubilere kadar el değiştiren bir medeniyet var burada. Biz dünyanın 99 milyon yıl tarihi olduğunu biliyorsak, biz buraya 12 bin yıl dediğimiz zaman çok değil, insanlar tuhaf oluyor da değil. 4,5 milyon yıldır Dicle'nin aktığı, 1850 kilometre uzunluğunda olan bir Dicle akıyorsa, demek ki tarihi milyonları geçiyormuş. Artık ne kadar geçiyor onu da biz de tam olarak bilemiyoruz. Buralar en geç 5 ay sonra tamamen sular altında kalacak. Buraya tamamen bir baraj yapılıyor. Bizim düşüncemiz hep buydu. Baraj yapılsın ama Hasankeyf'siz bir baraj. Yani şöyle bir şey diyeyim. Suyun yönünü değiştirme imkanı vardı. İki baraj yapma imkanı vardı. Dağların başında güneş sistemi kurup da güneşten elektrik üretilebilirdik. Rüzgar şeyini kurabilirdik de. Neden proje değiştirmediler halen de üzülüyoruz. Ama asıl baktığın zaman bir su savaşı var. Su bizde, su tutmamız gerekiyor gerçekten. Ama bu su tutarken de, bunu yaparken de bence bir tarihi, bir medeniyi bitirmek çok büyük bir yanlıştı. Acaba soruyorum, burası Avrupa'nın elinde olsaydı bunu yaparlar mıydı? Bakın ben bunu gördük. Fransa'da bir yapı yandı, dünya ayaklandı. 1000 yıllık bir yapıya dünya ayaklandı. Biz de 12 bin yıl diyoruz. Daha fazlasını diyoruz. Neden biz burayı daha modern bir şekilde kurtarıp da daha tamamen hem turizm hem barajı faydalanmadık da? Ve gerçekten neyi öğrendik? Demek ki bize bir tarih sevgisi yok. Bize tarih bakışı yok. Ve Türkiye'nin çok yerini gezdik. Sümele, Trabzon Sümele'de de aynı. Dalyan Kaya mezarlıklarını da gördük aynı. Van Kalesi'nde gördük aynı. Yani bizim ülkede aslında bir tarih sevgisi yok. Çünkü ilk başta önemi insanlığa vereceksin. İnsanları seversen, hayvanlara önem verirsen, tarihi de seversin. Ama bunlar bize eksikse biz tarihe de sahip çıkamayız. Zeynep Türbesi, hamam, İmam Abdullah, Kızlar Camisi, minareler. Yani çok güzel taşıdılar, şu an kendi yerine yapıyorlar. Çok güzel yaptılar ama kendi yerlerini, kendi oldukları yeri tutamazlar. Çünkü Gül Dağı'nda da güzeldir. Biz onları burada seviyorduk. Burada karşı Zeynep Türbesi kaleye bakarken, hamamla Dicle komşuyken güzeldi. İmam Abdullah köprü başında Dicle seyrederken güzeldi. Minareler kendi olduğu yerlerinde güzeldi. Onlar kendi yerine ne kadar yapsalar da eski yerleri tutması mümkün değildir. Mücadele artık anlamsız kaldı çünkü şöyle bir şey diyeyim, 1960'dan beri bir mücadele var ama bir politika var, değişmiyor. Hep baraj olmasını diyoruz da aslında bazen de niye gerekiyor, şöyle bir şey diyeyim. Yıllardır burası kendi kaderine terk edilmiş. Duvarlar yıkılıyor, yapılar hepsi döküldü, kimse el atmadı. Bir anda sit alanı, bir anda baraj, kimse el atmadı. 1960'lara kadar kalede insanlar yaşarken, 65'te Süleyman Demirci'de Sunay buradan geçiş yaparken bunları 10 bin kişi karşılıyor. Bunlar karşısında onlar diyor ki, bizi niye uzaklardan karşılamaya geldiniz? Onlar da yok diyor. Zaten biz mağaralarda yaşıyoruz da biz merak ettik de Cumhurbaşkanı kim, Başbakan kim? Bunları alıp kaleye getirdiği zaman bir toplum görüyorlar, bir şehir görüyorlar. Öyle bir şey olur mu diyor. Millet uzaya çıkmış, bir ülkede daha mağarada yaşıyor. Ve bunlar ne yapıyorlar? Hemen biz burada bir şehir kuralım da insanları modern bir şehre taşıyalım. Modern şehir dedikleri afet evler. 60 metrekare üzerinde kurmuş bir evler. 10 bin kişilik yer için 2 bin kişilik yer yapmış. Tarihi eser olan 15-16 binlik bir yıllık tarihi yıkıyorlar, üzerine şehir kuruyorlar. Hem kale kendi kaderini terk ediliyor, hem de oradaki şehir yok oluyor. Şimdi tamamı yok oluyor. Havar havar verilmişim kuyun, vantam kutupagun deme babicim. Sare sare daye sare
Erdu azman mecdumane cenazeyme sermeylame havar der. Yeni bir turizm canlanacak burada. Nasıl bir turizm canlanacak? Çünkü insanlar tabi buranın battığı halini görmek isteyecekler. Şimdi 9 yıldır kale kapalı. Kale açıldığı zaman insanların çok ilgisi çekecek. Onu geçtim. Burada kaybolan bir şehri su altında görmeye gelecekler. O da farklı bir anlamdır. Ama o tarihi yerinde güzeldi. İnsanlar onu seviyordu. Hani benim görüşüm olarak ne kadar modern olsa olsa, ne kadar su gelse benim gönlümü dolduramaz. Asla. Çünkü ben o Roma çarşısından yürürken, Dicle kaynağından su alırken, çocukluğum koştuğum yollar geldik aklıma. Ben orayı seviyordum. Burada bir deniz olarak değil, bir tekne olarak, bir teleferik olarak değil. İnsanlar üzgün ama anlatamıyorlar. Çoğu aslında gitmek isteyen yok. Artık sıkıldılar, bıktılar. Hani her gün baraj, her gün ama derken işsizlik, çaresizlik bu onları yollara düşürüyor artık. Bir an önce bitsin bize kurtulalım diye. Buradaki 60 metrekare evinde kurtulacaklar. Sıkıntı orada. O da inşallah güzel olur da. İnşallah perişan olmazlar da. Bakalım ilerisi bize ne gösterecek. Yeni bir hayat, yeni bir yol, yeni bir düzergah. Artık onu da alışana kadar ne kadar zamanımız geçecek onu da bilmiyoruz. Benim kadar üzülen yok. Çünkü benim küçüklüğüm, hayalim ve doğanın içinde büyüdüm ben. Gayet evim su altında kalmıyor. Orası artık çok el değiştirecek. Farklı bir atmosferi olacak orada. Hani bir turizm memi açılacak. Kiralarım oraları kullanmak için. Eşyalarım duruyor. Orada kalsınlar. Benim hatıram, benim orada büyüdüğüm, benim orada yaşadığım her şey kanıtlansın ona. Vallahi şu an halen de yeni şehre gitmeye değilim. Çünkü sevmiyorum. Nasıl dayanacağım orada bilmiyorum. Çünkü tarihin içinde büyüdüm. Doğayla baş başa büyüdüm. Şimdi orada nasıl olacağını bilmiyorum. Düşünün de bir kuşu kendi yuvasını alıp başka bir yuvaya getirin de o kuş ne kadar dayanır ve ne kadar yapabilir. Modern diyorlar da hangi moderninde? 5 ay sonra su altında kalacak buralar hepsi. Ben çok zor ne biliyor musunuz? Ben oturup suyun yükseldiğini seyredeceğim. Niye biliyor musunuz? Çocukluğum, hayallerim, yürüdüğüm yollarım hepsi gözümün önünde yok olacak. En zoru da o benim için. Yaşamayı bilemez. Ama ben yaşadım. Bey var mı